Aranızda yatırım yapanlar, yatırımcı olanlar vardır arkadaşlar ve hisse senedine ya da başka metallara yatırım yaptığımızda ilk aklımıza gelen şey şu: acaba bu verdiğim para şu anki değeri gerçekten kendi ederi mi, gerçek değeri mi, yoksa balon mu? Neden? Çünkü balonsa aldığımızda büyük para kaybediyoruz ama değerinden aşağı aldıysak çok güzel paralar kazanıyoruz orta ve uzun vadede. O zaman sizin de aklınızda şöyle soru varsa, ben bir şirkete hissedar olunca bu hissenin gerçek ederi, gerçek değeri nedir? Bunu nasıl hesaplarım? Bunun kısa yolu var mı, kolay yolu var mı diye soruyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda Warren Buffett'ın bahsettiği intrinsic value, yani bir şirketin, bir yatırımın gerçek ederi, gerçek değerini nasıl hesaplayacağımızı size çok basit şekilde göstereceğim. Ve bu videonun sonunda herkes kendi yatırım yapacağı şirketin, hisselerin gerçek değerini, intrinsic value'sunu yani çok basit bir şekilde kendi başına hesaplayabilecek. O nedenle zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her pazartesi video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Dünyanın en iyi yatırımcılarından bir tanesi olarak kabul edilen Warren Buffett'ın bahsettiği intrinsic value, yani bir şirketin gerçek ederi, gerçek değerini hesaplamak önemli. Neden? Çünkü bizim amacımız bir şirketi değerinin altında alıp daha sonra değerinin üstüne satarak para kazanmak. Aslında oldukça basit ve Warren Buffett'ın hayatı boyunca yaptığı, işte son 70-80 yıl boyunca yaptığı şey bu ve bu şekilde milyarlarca dolar para kazandı Warren Buffett. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Intrinsic value nedir? Bu arkadaşlar basit olarak aslında, yani çok böyle janjanlı kelimelere gerek yok. Bu bir şirketin gerçek değeri, gerçek ederi olarak düşünebiliriz. Şimdi size basit bir örnekten gideceğim ki herkes anlayabilsin. Çünkü bu çok karmaşık anlatılıyor ama bu kadar karmaşık anlatılacak bir durum yok arkadaşlar. Bu arada bir şeyi ne kadar karmaşık anlatırsanız insanlar o kadar zor anlar. Bizim de amacımız bu kanalda sizi finansal gücünüzün farkına vardırıp finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştırmak. Onu da ne kadar basit ve eğlenceli şekilde anlatırsak o kadar yararlı olacağını, o kadar hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi diyelim ki siz bu marketi aldınız arkadaşlar. Bu bir işte içeride bir şeyler satıyorsunuz, ayakkabı satıyorsunuz diyelim. Siz bu marketi, bu dükkanı aldınız ve diyelim ki önümüzdeki 10 yıl boyunca bu dükkandan elde edeceğiniz nakit akışları bu şekilde. 2023 yılında işte dolar cinsinden hesaplayalım, 20 bin dolar. 2024 yılında 25 bin dolar. 2025 yılında 30 bin dolar diye sürekli diyelim ki büyüme beklentisiyle 5 bin dolar, 5 bin dolar, 5 bin dolar artıyor. Ve 2032 yılında da siz bu dükkanı 250 bin dolara satacağınızı öngörüyorsunuz. Bunların hepsi tahmin arkadaşlar. Nakit akışı ve ne kadara satacağınız. Şimdi nakit akışı bu şekilde olursa ve 2032 yılında 250 bin dolara satarsak o zaman soru şu: biz bu dükkana ne kadar para vermemiz gerekiyor? Onu da bilmek için bu dükkanın intrinsic value'su, yani gerçek değeri nedir arkadaşlar? Onu bilmek gerekiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey bütün bu nakit akışını toplamak mı? Topladığımızda 610 bin dolar çıkıyor. Sizce bu dükkanın intrinsic value'su, yani gerçek değeri 610 bin dolar mıdır yoksa değil midir? Video yorum olarak bırakın arkadaşlar. Videoya yorum olarak bırakan arkadaşlar arasından bir kişiye sürpriz hediye var arkadaşlar. Onu da merak ediyorum. Bakalım doğru bilebilecek misiniz? Bunun cevabı arkadaşlar 610 bin dolar. Bu dükkanın gerçek değeri değildir. Neden? Çünkü arkadaşlar şimdi ben size desem ki size bugün 100 dolar vereceğim, bir de bir yıl sonra 100 dolar vereceğim. Hangisini istersiniz? Tabii ki bugünkü 100 dolar istersiniz. Neden? Enflasyonu falan bir tarafa bırakıyorum. Siz ne yaparsınız? 100 doları alıp gidip faize koyarsınız. %2 dolar faizi kazanırsınız. 100 dolarınız olur 102 dolar ya da bir hisseye koyarsınız. 100 dolarınız olur 120 dolar. Yani her zaman maliyetini çıkarmak gerekiyor. Zaman etkisini nakit akışından çıkarmak gerekiyor. Bunun şeyi de arkadaşlar, zaman maliyetinden arındırılmış nakit akışı deniyor. Buna da discounted cash flow denir İngilizce'de. İşte ben bu şekilde çevirdim kolay anlayalım diye. Zaman maliyetinden arındırılmış nakit akışı. Buradan baktığımızda da diyelim ki biz yılda %10 dolar bazında
gelir sahibi olmak istiyoruz. O zaman ben arkadaşlar soldaki nakit akışını %10'a bölersem işte birinci yılda 1.1 üzeri 1. İkinci yılda 1.1 üzeri 2. Çünkü ikinci yıl. Bu şekilde bölersem 20.000'i 1.1'e, işte 25.000'i 1.1 üzeri 2'ye, bu şekilde 30.000'i 1.1 üzeri 3'e bölersem zaman maliyetinden arındırmış olurum. Ve her sene %10 dolar bazında kazanma üzerine bir nakit akışı çıkarmış olurum. Buradaki nakit akışına baktığımızda da arkadaşlar ne olmuş? Birinci yıl işte 20 dolar değil, aslında 18.182 dolar. İşte 2027'de 40.000 dolar değil, 24.837 dolar gerçekten bu paranın ederi arkadaşlar. Peki bu şekilde yaptığımızda bu dükkanın intrinsic value'su, yani gerçek ederi nedir arkadaşlar? Aslında 308.674 dolar. Peki şimdi nasıl bakmak gerekiyor? Bu gerçek ederi. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Hisse fiyatı, bu gördüğünüz siyah grafik olarak düşünürsek gerçek değeri işte bu kırmızı arasındadır. Bizim hedefimiz de aslında bu kırmızının altında olduğunda şirketin hisselerini almak ya da işte yatırımı yapmak, gerçek değerin yukarısına çıktığında da elimizden satıp karı realize etmek aslında. Ama tam burada atlamamız gereken bir nokta var. O da nedir? Bir hata payımız olabilir. Buna margin of safety deniyor. Yani hata yapmak için kendinize biraz alan bırakın. Onun için de gerçek değeri hesaplarken nakit akışı, ileride ne kadar satacağınız, büyüme hedefleri falan filan, bunların hepsi tahmin üzerine ve yanılabiliriz arkadaşlar. Yanılma payımız olabilir. Onun için Benjamin Graham diyor ki hata payının işlevi özünde geleceğe ilişkin doğru bir tahminde bulunmayı gereksiz kılmaktır. Yani diyor ki biz ileriye yönelik tahminlerimiz büyük olsa yanlış çıkacak ama bu yanlışı kendi içimizde sübvanse edebiliriz. Kendi içimizde belli miktarda hata payı koyarsak, diyelim ki ne dedik biz, 308.000 dolar dedik. Ben oraya bir %10 hata payı koysam ne olur? Aslında ben intrinsic value'da, yani gerçek ederi yaklaşık olarak 278.000 civarında bir fiyattan bu dükkanı almak mantıklı olabilir. Diğer ünlü birisi arkadaşlar, Seth Klarman, diyor ki hata payı gereklidir. Çünkü değerleme, bir şeyin değerlemesi belirsiz bir sanattır. Gelecek tahmin edilemez ve yatırımcılar da insandır ve hata yapabilirler. Biz de hata yapabiliriz. Herkes hata yapabilir. Seth Klarman da bu şekilde bahsediyor. Demiştik hisse fiyatı bu siyah grafik, gerçek değerde bu kırmızı grafik. Burada arkadaşlar hata payını gerçek değerin aşağısına koyuyoruz ki belli bir alan bize kendimize hata yapma payı, hata yapma özgürlüğü sağlayabilsin. Peki şunu sorabilirsiniz. Hata payı yüzde kaç olmalı? Çok güzel bir soru. Çeşitli görüşler var bu konuda. Bir görüş arkadaşlar diyor ki %30 gayet iyidir. Yani gerçek değeri 100 dolar bulduysanız bir hissenin, 70 doları bulduysanız bu hisseyi alın. Böyle diyor. Biraz daha risk averse, yani biraz daha risksiz, daha güvenli yatırım yapmak isteyen kişiler %50 diyor. Şu anki dünyada iyi bir şirketin intrinsic value'sunu, yani gerçek değerinin %50'si altında bulabilmek fiyatını çok zor. Yani bir hissenin ederi 100 dolarsa onu 50 dolara bulabilmek oldukça zor. Her şey inanılmaz arttı günümüzde. O nedenle biraz daha burada kendimize %50 değil de işte %20, %30 aşağısında bulduk mu almak mantıklı olabilir. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz şeyler yatırım tavsiyesi değil. Ama kanalımdaki önceki videoları izlediyseniz o videoların bir tanesinde arkadaşlar size sormuştum. Gerçek değeri hesaplamayı öğrenmek istiyor musunuz? Ve birçok arkadaş gerçek değeri, yani intrinsic value nedir? Bize çok karmaşık olarak anlatıyorlar hocam. Bize çok basit bir şekilde anlatır mısınız dediler. Ben de arkadaşlar bu videoyu yapmak istedim. Umuyorum belli açıdan size basitleştirmişimdir. Gerçek değer nedir? Yani intrinsic value nedir? Margin of safety nedir? Yani hata, yanılma payı nedir? Bunun detayına inmek istedim. Şöyle bir grafik var arkadaşlar. Bu grafikte sol taraftaki y aksisi değer, aşağıdaki x aksisi de zaman ve burada gördüğünüz gibi ortadaki siyah çizgi intrinsic value, aşağıda hissenin değerini görüyorsunuz. Bu çizgiler, yani işte sarı çizgi ve kırmızı çizgiler olarak ilerliyor. Burada arkadaşlar aşağı düştüğünde, yani intrinsic value'sunun aşağısına olduğunda biz bu hisseyi ya da işte şirketi almamız mantıklı olur. Yukarı çıktığında da satmamız mantıklı olur. Dediğim gibi Warren Buffett'ın ve birçok yatırımcının servetini inşa etmesinin yolu bu. O nedenle siz de alacağınız şirketleri açın arkadaşlar. Bakın bu şirket ileride bana ne kadar dividend öder ya da bu şirketin gelir kalemleri nelerdir, ne kadar cash flow, yani nakit akışı sağlayabilir. Ona yönelik bir hesaplama yaparsanız arkadaşlar, o hesaplamaya göre bu şirketin ederinin gerçek değerinin üzerinde mi yoksa aşağısında mı ya da gerçek değerinin tam ortasında mı olduğunu görmüş olursunuz. En azından bir mantıksal sağlama yaparsınız. Sağdan soldan duyup yatırım yapmaktansa
Umuyorum arkadaşlar hoşunuza gitmiştir video. Başka hangi konularda video çekmemi istersiniz, size anlatmamı istersiniz? Ya da bu video ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Intrinsic value net midir? Aydınlanma sağlamış mıdır? Yorumlarda bekliyorum hepinizi arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Her pazartesi saat 8'de birlikteyiz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.